Chronicles Medieval 2025 yazındaki Summer Game Fest'te ilk kez gösterildiğinde ortaçağ oyunlarının sevenlerin dikkatini üstüne çekmeyi başardı. Çünkü fragmanı izlerken oyunun temposunu ve hareketliliğinin alıştığımız ortaçağ yapımlarından biraz daha farklı olduğu hissediliyordu. Kısa süre sonra da oyunun 2026'da Steam'de erken erişimde çıkacağı açıklandı. Görsel tarafta kullanılan teknolojiler net olarak açıklanmasa da sahnelerin genel yapısı oyunun büyük ihtimalle Unreal Engine 5'te geliştirildiğini düşündürüyor. Eğer gerçekten Unreal Engine 5 kullanılıyorsa bu kadar kalabalık savaş sahnelerinde nasıl performans vereceği şimdiden kafamızı kurcalayan konulardan biri haline geldi. Oyunun geliştiricisi Danimarka merkezli Raw Power Games. Yani stüdyo yeni sayılır ama ekipte yer alan isimlerin geçmişte The Witcher 3, Assassin's Creed gibi büyük yapımlarda çalışmış olması projeye ciddi bir beklenti yüklüyor. Yani ortada ilk oyunumuz bakalım ne olacak rahatlığından çok deneyimli bir ekibin bilinçli risk aldığı bir proje var. Bu da Chronicles Medieval'ı klasik bir indie denemeden ayıran en önemli detaylardan biri. Temelde Chronicles Medieval tek bir türe sıkışmayan oldukça iddialı bir yapım. Oyun kendini sandbox RPG olarak konumlandırıyor ama bununla yetinmeyip strateji, taktiksel, savaş, diplomasi ve ekonomi unsurlarını bir arada barındırmaya çalışıyor. Yani bu noktada geliştiricilerin hedefi net. Oyuncuyu tek bir oynanış kalıbına zorlamak yerine farklı ilerleme yollarını aynı anda mümkün kılan esnek bir sistem üzerine inşa ediliyor. Böylece oyuncu savaş, ticaret, diplomasi ya da keşif odaklı ilerlemeyi kendi tercihine göre şekillendirebiliyor. Chronicles Medieval'ın temel oynanışında oyuncuya kendi kaderini şekillendirme özgürlüğü var. Oyuna aslında hazır gelişmiş bir karakter olarak başlayamıyorsun. İstersen küçük bir çiftçi olarak ticaret yapıp zenginleşebilir, istersen paralı asker olup savaş alanlarında nam kazanabilir ya da sabırla güç toplayıp bir lord olarak kendi krallığını kurabilirsin. Yani ortada tek bir ana hikaye çizgisi yok gibi duruyor. Bunun yerine verdiğin kararlar, kurduğun ilişkiler ve dünya ile etkileşimin oyunun hikayesini doğal bir şekilde oluşturuyor. Oyuncu haritanın belirli bir bölgesinde ticaret veya yerel faaliyetlerle meşgulken dünyanın geri kalanında siyasi dengelerin, savaşların ve ekonomik ilişkilerin oyuncudan bağımsız şekilde işlemeye devam edip etmediği oyunun yaşayan dünya iddiasını belirleyen en kritik unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Geliştiricilerin vaatlerine göre NPC'ler ve diğer lordlar oyuncudan bağımsız bir şekilde hareket edebilecek. Yani sen karışmasan bile bir krallık çökebilir, bir savaş patlayabilir ya da ticaret dengeleri değişebilir. Yani eğer bu vaat edildiği şekilde çalışırsa sandbox RPG türü sevenler için oyunun değeri ciddi anlamda artacaktır. Oyunun dünyası geniş bir ortaçağ Avrupa haritası üzerine kurulu. Sefer haritası üzerinden dolaşıyor, farklı bölgelere girip çıkıyor, şehirleri ziyaret edip ve NPC'lerle etkileşime giriyorsun. Harita üzerinde ilerlerken başka lordlarla ittifaklar kurmak, ticaret yolları açmak ve diplomasi yoluyla barış sağlamak mümkün. Ordu kurup bizzat savaşlara liderlik etmek de oyunun önemli parçalarından biri. Strateji katmanlardan bağımsız olarak Chronicles Medieval aynı zamanda 3. şahıs aksiyon perspektifine geçiş yapabiliyor. Yani sadece harita üzerinden emirler veren bir komutan değil, gerektiğinde savaş alanına inip karakteri birebir kontrol eden bir lider oluyorsun. Büyük strateji ile bireysel aksiyon arasındaki bu geçiş oyunun en iddialı taraflarından biri. Bu anlattıklarım size bir yerlerden tanıdık geldi mi? Bence doğru tahmin etmişsiniz. Bu bildiğin dümdüz Bannerlord diye bağırıyor. Yani merak etmeyin, birazdan o konuya da değineceğiz. Chronicles Medieval'ın en çok konuşulan yönlerinden biri savaş sistemi. Oyun yalnızca küçük çaplı çatışmalarla yetinmiyor, devasa savaş alanları ve büyük kuşatmalar vaat ediyor. İngiliz uzun yaycıları, ağır zırhlı piyadeler ya da süvariler gibi tarihsel gerçekçiliğe dayanan birlikler orduna katılabiliyor. Ancak burada önemli olan sadece asker sayısı değil, onları nasıl konumlandıracağın, hangi anda hangi hamle yaptığın büyük fark oluşturuyor. Savaş sistemi saf aksiyondan ziyade taktik ve liderlik üzerine kurulu. Pozisyon alma, zamanlama, birimler arası uyum ve komuta zinciri savaşın kaderini belirleyen unsurlar. Bu yönüyle oyun hem büyük ölçekli strateji sevenlere hem de birebir çatışma hissi arayanlara hitap etmeyi amaçlıyor. Eğer Unreal Engine 5 kullanılıyorsa binlerce birimin aynı anda sahnede olduğu bu çatışmalarda optimizasyonun nasıl sağlanacağı erken erişimde en çok test edilecek konulardan biri olacak. Chronicles Medieval yalnızca savaş üzerine kurulu değil. Kendi kaleni inşa etmek, ticaret ağları kurmak, diplomasiyle güç kazanmak oyunun önemli parçaları arasında. Yani bu beni bayağı bir heyecanlandırmıştı. Bu biraz bildiğimiz aksiyon sandbox RPG türünden birazcık da Bannerlord'da aradığımız komponentlara ulaşmamızı sağlayabilir. Diplomasi yoluyla ittifaklar kurulabilir, ticaretle ekonomik üstünlük sağlayabilir ya
ya da toprak fethederek siyasi dengeleri kendi lehine çevirebilirsin. Bu konuda oyun son dönemde şehir inşa etme tarafıyla Manor Lords ile de doğal olarak kıyaslanıyor. Çünkü Manor Lords daha çok yerleşim ve ekonomi tarafına odaklanırken Chronicles Medieval bu sistemi daha geniş bir aksiyon ve diplomasi simülasyonunun içine yerleştirmeye hedefliyor. Yani şehir kurmak burada tek başına bir amaç değil. Daha büyük bir politik bir askeri yapının parçası. Karakter gelişimi tarafında da soru işaretleri var. Yetenek ağaçları, karakterlerin zamanla nasıl evrileceği, yaşlanma, evlenme ya da varis bırakma gibi Crusader Kings tarzı sistemlerin ne kadar derin olacağı henüz net değil. Karakter öldüğünde oyun tamamen mi bitiyor yoksa bir miras sistemiyle mi devam ediliyor? Bunlar erken erişim sürecinde cevaplanması beklenen kritik detaylar. Ayrıca modlanabilirlik konusunda ciddi vaatler var. Geliştirici ekip oyunun mod destekli bir yapıda olması için özel araçlar sunmayı planlıyor. Bu da topluluğun kendi haritalarını, birimlerini ya da alternatif oyun modlarını kullanabilmesinin önünü açabilir. Chronicles Medieval'ın 2026'da Steam'de erken erişimde çıkması planlanıyor. Bu süreçte oyun topluluk geri bildirimleriyle şekillenecek. Geliştiriciler erken erişim boyunca içerik arttıkça fiyatın da kademeli olarak yükseleceğini belirtiyor. Çok oyunculu yani multiplayer tarafı ise şu anda belirsiz. Oyun ağırlıklı olarak single player tek oyunculu deneyimi sunuyor gibi duruyor. Co-op ya da PvP modlarının olup olmayacağına dair net bir açıklama yok. Ancak bu konuyu özellikle takip ediyorum çünkü bu Bannerlord'da çokça istediğimiz bir beklentiydi. O yüzden biraz daha bu konularda meraklıyım. Yani umarım multiplayer olur. Oyunu bence böyle 2-3 kat katlar yani. Evet, gelelim Mount & Blade ile bağlantıları ve tartışmalar noktasına. Chronicles Medieval duyurulduğundan beri Mount & Blade ile kıyaslanıyor. Bunun sebebi oldukça net. Karakter oluştur, haritada dolaş, ordu topla, ticaret yap, diplomasi kur ve savaşlara liderlik et. Yani Chronicles bu temel döngüyü alıp daha derin bir strateji ve simülasyon katmanlarıyla genişletmeyi hedefliyor. Yani açıkçası Mount & Blade rakip olur mu tartışmaları çokça dönüyor. Kimi oyuncular bu iddialı yapının türü biraz daha genişletebileceğini düşünürken kimileri Mount & Blade'in yıllar içinde oluşturmuş sistemlerini geçmenin kolay olmadığını düşünebilir. Tabii oyunda henüz her şey net ve açık değil. Bu yüzden bu karşılaştırmayı daha teknik bir düzeye çekebilmem şimdilik zor fakat gelişmeler ve gameplay'ler yayınlandıkça bunları bir toparlayıp Bannerlord ile kıyaslamasını daha derinlemesine yapmak istiyorum. Genel bir değerlendirme yapacak ve toparlayacak olursam Chronicles Medieval şu an için büyük vaatlerle gelen riskli ama heyecan verici bir proje. Geniş sandbox ve RPG dünyası, özgür hikaye akışı, strateji aksiyon dengesi, diplomasi ve mod desteğiyle potansiyel bir ortaçağ simülasyonu olmayı hedefliyor. 2026'daki erken erişim süreci bu iddiaların ne kadarının gerçekten hayata geçireceğini gösterecek. Yani aslında Chronicles Medieval takip edilmeye değer bir oyun. Evet, benim anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere, hoşça kalın.